Dünyanın şeffaf yönetildiğine, kararların seçimlerde ya da meclislerde alındığına inanıyoruz. Fakat 9 Nisan 2026 sabahı Washington'da yaşananlar bu inançla tamamen çelişen bir tablo çıkarıyor. Siyah camlı araçlar bir binanın önüne yanaşmaya başlıyor. Araçlardan inenler ülke liderleri, üst düzey generaller, küresel bankaların patronları, yapay zeka devrimlerinin kurucuları ve dev medya gruplarının yöneticileri. Bu insanlar aynı binaya giriyor. Masada yapay zekanın geleceği, Çin gerilimi, Orta Doğu, Ukrayna, dijital finans gibi konular var. Ancak kimin ne söylediği, neyi savunduğu dışarıya sızmıyor. İşin asıl çelişkili tarafı bu sahne gizli bir forumdan sızan bir komplo iddiası falan değil. Bizzat Bilderberg grubunun resmi açıklaması. 120-140 kişi özel bir ortamda toplandık. Oylama yapmıyoruz ama Chatham House kuralıyla konuşuyoruz diye açıkça duyuruyorlar. Yani içerideki konuyu dışarıda anlatabilirsiniz. Ama o sözü kimin söylediğini açıklayamazsınız. Ama bu noktadan sonra akıl karıştırıcı bir soru çıkıyor ortaya. Dünyanın en güçlü insanları, gezegenin kaderini çizen konuları neden halkın duyamayacağı kapalı bir odada tartışır? Bu soruyu sorduğumuz an zihnimizde yıllardır biriken o tanıdık senaryolar hemen sıraya giriyor. Bütün bankaları yöneten birkaç aile, tarihe önceden yazılmış savaşlar, sadece kitleleri oyalamak için düzenlenen seçimler. Çünkü dünyayı gizli bir kurulun yönettiği fikri yaşanan karmaşayı açıklamak için son derece ikna edici bir kestirme yol sunuyor. Fakat burada durup resmi daha net görmemiz gerekir. O kapalı odalar gerçekten var. Bunu kendi gözlerimizle görüyoruz. Ancak bütün dünyayı tek bir merkezden, tıkır tıkır işleyen bir planla yöneten o gizli kurulun varlığına dair elimizde tek bir kanıt bile yok. Gerçekte devletler, şirketler ve zengin gruplar birbiriyle amansızca savaşıyor. Birbirinin ayağına basıyor. Yanlış kararlar alıyorlar ya da kendi başlattıkları krizlerin altında kalıyorlar. Elbette bu durum gücün adil dağıtıldığı anlamına gelmiyor. O odadakilerin teraziye koyduğu ağırlık milyarlarca insanın hayatını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Ve buradaki asıl bilmece şu: eğer dünyayı tek bir odadan yöneten o komplo teorileri tamamen yanlışsa nasıl oluyor da bize her defasında bu kadar inandırıcı geliyor? Komplo teorilerine inanan insanları tek kalemde silip atmak haksızlık olur. Çünkü o şüphenin arkasında çok somut, çok gerçek bir zemin var. İnsanlar gücün eşit dağıtılmadığını hissediyor ki bu hislerinde haksız da değiller. Princeton Üniversitesi'nde Martin Gillens ve Benjamin Page'in yaptığı dev bir araştırma var mesela. 1981'den 2002'ye kadar Amerika'da sunulan 1800'e yakın yasa tasarısını tek tek inceliyorlar. Ekonomik elitlerin ve şirketleri temsil eden örgütlü grupların politika sonuçları üzerinde bağımsız ve güçlü bir etkisi görülürken ortalama vatandaşların tercihlerinin bağımsız etkisi çok düşük kalıyor. Tabi bu tek bir ülkenin belli bir dönemdeki fotoğrafı ama bize çok temel bir gerçeği anlatıyor. Sistemde herkesin sesi eşit çıkmıyor. Yine de burada çok kritik bir çizgiyi kaçırmamak lazım. Kararları etkilemek başka şeydir, bütün dünyayı tek bir odadan yönetmek bambaşka bir şey. Güçlü grupların sistem üzerinde baskı kurduğu doğru ama bu aktörlerin hepsinin aynı gizli plana sadık kaldığı anlamına gelmiyor. İşte komplo teorilerinin çuvalladığı yer tam olarak burası. Ortada bir güç olduğunu doğru sezimliyorlar. Ama o gücün çalışma mantığı da büyük oranda yanlış. Dünya tek bir gizli kurulun elinde değil. Güç devletlere, dev şirketlere, bankalara, orduya ve bürokrasiye dağıtılmış durumda. Bazen ortak çıkarlarda buluşuyorlar, bazen de birbirleriyle sertçe çatışıyorlar. Komplo teorisi ise bu kaotik ağı kafada kolaylaştırmak için her şeye tek bir merkez, tek bir yüz biçiyor. İyi de madem dünyayı yöneten tek bir gizli güç yok, o zaman nasıl oluyor da milyarlarca insan her sabah birbirinin kopyası hayatlara uyanıyor? İşte bu soru hikayeyi kapalı odalardan çıkarıp tam da gündelik hayatımızın ortasına getiriyor. Belki de dünyayı yönetmek milyarlarca insana her sabah tek tek emir vermek değildir. Belki insanların karşısına hangi seçeneklerin çıkacağını, hangi davranışların ödüllendirileceğini ve hangi hayatın normal görüneceğini belirlemektir. Eğer öyleyse ortada tek bir merkezin bulunmaması düzenin kimseyi yönlendirmediği anlamına gelmez. Düşünsenize, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dünyanın her yerinde sırayla alarmlar çalmaya başlıyor. Bir çocuk okul servisine yetişmek için koşuyor. Bir çalışan kartını turnikeye okutup içeri giriyor. Bir kurye sipariş uygulamasını açıyor. Bir öğretmen sınıfta yoklama alıyor. Bir masa başında haftalık hedefler denetleniyor. Sokaktaki insanların yetenekleri, karakterleri, hayalleri, çalışma biçimleri birbirinden tamamen farklı. Fakat yaşadığımız günün yapısı şaşırtıcı derecede birbirine benziyor. Belirlenen saatte uyanmak, belirlenen yere gitmek, önüne konan görevi tamamlamak ve izin almadan oradan ayrılmamak. İnsanlar kendi kulvarlarında sürekli yaşıtlarıyla ya da meslektaşlarıyla karşılaştırılıyor. Hepimiz performansımızın bir sayı veya bir skor
skor tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Başarılı bulunursak bir sonraki aşamaya geçiş izni alıyoruz. Ardından o herkesin bildiği standart çizgi geliyor. Oku, bir işe gir, yüksel, ev al, borç öde ve emekli ol. Ve işin en dikkat çekici tarafı ise şu: bu hayatı sürdürmek için her sabah insanlara ne yapması gerektiğini dikte eden görünmez bir el yok. Alarmı herkes kendisi kuruyor. Geç kalındığında o vicdan azabını insan kendi içinde yaşıyor. Skorunu, puanını kendisi takip ediyor ve kendi hayatını başkalarınınkiyle yine kendisi kıyaslıyor. Peki eğer birileri tepede durup sürekli emir vermiyorsa, bu düzen nasıl oluyor da bu kadar pürüzsüz bir şekilde kurulabiliyor? Bu sorunun cevabını bulmak için elitlerin kapalı odalarından çıkıp bambaşka bir mimariye bakmak gerekiyor. Ortasında tek bir kule yükselen dairesel bir binaya. Jeremy Bentham 18. yüzyılın sonlarında kağıda bir hapishane mimarisi çiziyor. Mantığı son derece basit. Hücresel daireler bir halkanın etrafına dizilecek. Tam ortaya da tek bir gözetleme kulesi konacaktı. Mahkumlar kuleden net bir şekilde görülecek ama özel pencereler yüzünden kulenin içini asla göremeyeceklerdi. İşin sırrı da buradaydı zaten. Gardiyan kulede oturup insanları aralıksız izlemesine gerek yoktu. Mahkumun kafasına şu an izleniyor olabilirim şüphesini sokmak yetiyordu. İnsan gözetlendiğini düşündüğü an kendi davranışını zaten kendisi denetlemeye başlayacaktı. Bentham bu fikri kağıt üzerinde bir hapishane olarak tasarlamıştı. Ama o çizimler gerçek bir binaya dönüştürüldüğünde inşa edilen ilk panoptikon bir hapishane olmadı. Bu projesini İngiltere'de hayata geçirmek için yıllarca uğraştı. Ama o dönem devlete kabul ettiremedi ve hiç hapishane inşa edemedi. Fakat bu fikrin asıl yaratıcısı olan kardeşi Samuel Bentham, Rusya'da çalışırken bu mimariyi çok daha farklı bir yerde hayata geçirecekti. Yıllar sonra Fransız düşünür Michel Foucault bu mantığın sadece hapishanelerle sınırlı kalmadığını gördü. Panoptikon okullarda, fabrikalarda, hastanelerde karşımıza çıkan büyük disiplin modelinin ilk taslağıydı. Düzen artık kaba kuvvetle değil, izleyerek, kıyaslayarak ve sınavlarla ölçerek kurulabiliyordu. Fakat burada insanı zihnen yakalayan çok ilginç bir ayrıntı var. Bu durum bizi okullar da birer hapishanedir gibi bir düşünceye sürüklemiyor. Aksine hem okulun hem de hapishanenin çözmeye çalıştığı dert aynıydı. Az sayıda insanla çok sayıda insanın davranışı nasıl denetim altına alınır? Güç en fazla insanı gözünle izlediğinde değil, o izlenme hissini insanın kendi zihnine yerleştirdiğinde hedefine ulaşır. Fakat bütün toplumu dairesel binalara kapatamaz. Her noktaya gözetleme kulesi dikemezdiniz. Peki o zaman insanlara zamanı yönetmeyi, kurallara uymayı ve kendini sürekli bir sayıyla ölçmeyi ilk nerede öğretecektiniz? 1763 yılına ait Prusya okul düzenlemesine baktığımızda çok net bir durumla karşılaşıyoruz. Belgede çocuklara hangi derslerin okutulacağından çok daha fazlası yazıyor. Sistem öğretmenlere her çocuk için detaylı bir kütük tutma zorunluluğu getirmişti. Çocuğun adı, yaşı, ailesi, adresi, okula başladığı tarih. Liste bununla da kalmıyordu. Çocuğun çalışkanlığı, zihinsel kapasitesi, ahlakı ve gündelik hareketleri bile o defterlere tek tek not ediliyordu. Devamsızlık ciddi şekilde takip ediliyor. Çocukların sınıfta bulunması yasal zorunluluk haline getiriliyordu. Burada değişimi iyi görmek lazım. Bir çocuk artık sadece adıyla değil, resmi kayıttaki satırdan ibaretti. Yaşı belli, devamsızlığı belli. Hatta ahlakı bile değerlendirilmiş durumdaydı. Çocuk devlet ve okul yönetimi açısından daha görünür, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale geliyordu. Zaten kitlesel eğitimin yayılması her dönemde sadece çocuklara akademik bilgi kazandırma amacıyla gerçekleşmedi. Siyaset bilimci Agustin Paglia'nın araştırmaları bu durumu çok net gösteriyor. Bazı devletler özellikle iç karışıklıkların ve krizlerin ardından okulları genişletirken temelde itaat duygusunu, disiplini ve otoriteye saygıyı yerleştirmeyi hedeflemişti. Bir çocuk müfredat eğitiminin yanında belirlenen saatte orada hazır bulunmayı, gününü zil sesleriyle parçalara bölmeyi ve hareket etmek için izin istemeyi öğreniyordu. Sırasını beklemeyi, verilen görevi süresi içinde bitirmeyi, attığı her adımın kaydedileceğini bilmeyi ve başarısını bir otoritenin onayına bağlamayı deneyimliyordu. Ve bu noktada çok mantıklı bir soru aklınıza gelebilir. Peki modern okul, fabrikalara itaatkar işçi yetiştirmek için mi kuruldu? Burada oldukça yaygın ve cazip bir ezberi bozmamız gerekiyor. Sık sık fabrika patronları bir araya geldi ve üretim bantlarının başına itaatkar işçiler yetiştirmek için modern okulları kurdu çıkarımını yapmak cazip gelebilir.
Ancak tarihsel süreç bize çok daha farklı bir tablo sunuyor. Prusya'nın kapsamlı okul düzenlemesi yayımlandığında takvimler 1763 yılını gösteriyordu. Yani fabrikaların toplumsal hayatı tamamen ele geçirmesinden, sanayi devriminin devasa bir güce dönüşmesinden çok daha önce. Dolayısıyla meseleyi sadece o dönemin büyük güçlerinin kurguladığı bir plan olarak okumak tarihsel olarak fazla basit kalıyor. Kitlesel eğitimin yaygınlaşmasındaki okuryazarlık arzusu, dini sebepler, devlet kurma süreçleri, toplumsal düzen arayışı, ortak bir kimlik inşa etme çabası ve ekonomik ihtiyaçlar aynı anda rol oynadı. Fakat sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte fabrikaların da okullarla neredeyse aynı araçları kullanmaya başladığı bir gerçek. 19. yüzyıl fabrika nizamnamelerine baktığımızda temel amacın işçilere dakiklik, disiplin, itaat ve ölçülebilir davranışlar kazandırmak olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Okulda ne vardı? Belirli saatlerde çalan zil, yan yana dizilmiş sıralar, devamsızlık takibi, notlar ve sınıflar. Fabrikada ne vardı? Vardiya sirenleri, üretim hatları, sabah yoklamaları, parça başı ücretler ve departmanlar. Ve asıl kritik noktaysa bütün bu yapının gizli bir kurul tarafından tasarlanmış olması gerekmiyordu. Çünkü okul, fabrika, ordu ve devlet bürokrasisi süreç içinde hep aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Farklı kurumlar karşılarına çıkan aynı ölçek sorununu çözebilmek için zamanla aynı pratik araçlara yöneldi. Aslında bu durum bir komplo teorisinden çok daha rahatsız edici. Çünkü ortada masayı devirip yok edebileceğiniz tek bir kötü adam ya da gizli bir merkez bulunmuyor. Bir yöntem bir alanda işe yaradığında kendiliğinden diğer kurumlara da yayılıyor. Kayıt tutmak, zamanı dilimlere ayırmak, insanları gruplara bölmek. Peki yüzyıllardır tıkır tıkır işleyen bu mekanizma neden bugün eskisinden daha az görünür halde? Çünkü artık gözümüzün önünde duran o fiziksel kuleye bile ihtiyacımız kalmadı. Bugün durum çok daha farklı. Hepimiz milimetrik olarak ölçüldüğümüzü çok iyi biliyoruz. Hatta çoğumuz gün içinde o ölçümü kendi elimizle açıp defalarca kontrol ediyoruz. Gözetleme kulesi artık binaların ortasında yükselmiyor. Fakat buradan kestirme bir karamsarlığa ya da ucuz bir felaket tellallığına sapmamak lazım. Çünkü bu tablo kaçınılmaz olarak önümüze çok temel bir soru daha getiriyor. Eğer bütün bu ölçüleri, ortak kuralları, saatleri ve denetim mekanizmalarını yarın kaldırıp atsak gerçekten daha mı özgür olurduk? Bütün bu kuralları, saatleri ve ölçüm sistemlerini bir gecede ortadan kaldırmak mümkün değil. Çünkü bu ortak düzen sadece bir denetim mekanizması üretmedi. Aynı zamanda devasa toplumların bir arada yaşayabilmesini sağlayan muazzam bir zemin yarattı. Kitlesel eğitim sayesinde insanlık tarihinin en yüksek okuryazarlık seviyesine ulaştık. UNESCO verilerine baktığımızda sadece 2000 yılında %81 olan küresel okuryazarlığı 2024 yılında %88'e kadar yükselmişti. Gençlerde ise bu oran %93 seviyesine çıkmıştı. Ortak saatler, standart takvimler ve kayıt sistemleri olmasaydı hastanelerin, tren seferlerinin, dev şehirlerin ya da küresel üretim ağlarının aynı ritimde çalışması imkansız hale gelirdi. Dolayısıyla önümüzdeki tablo bize kestirmeden bütün kurallar kötüdür, hepsini yıkalım demiyor. Mesele kuralların varlığı bile değil. O kuralların nerede kontrolden çıktığıyla ilgili. Asıl sorun çok daha derinde duruyor. Okulda alınan not sadece bir öğrenme göstergesi olmaktan çıkıp zekanın öz tanımına dönüştüğünde, maaş sadece harcanan emeğin karşılığı olmaktan çıkıp bir insanın toplumdaki değerini belirlemeye başladığında işin rengi değişiyor. Ya da verimlilik, hayatı kolaylaştıran bir araç olmaktan çıkıp varlığımızın tek amacına dönüştüğünde, işte o an araç amacı yutmaya ve insanı yönetmeye başlıyor. Peki en baştaki soruya dönersek, gerçekten birileri dünyayı yönetiyor mu? Bazen evet, fakat güç sadece emir veren insanların elinde durmuyor. Güç aynı zamanda hangi yolların açık olduğunu, hangi davranıştaki insanların ödüllendirileceğini, neyin başarı sayılacağını ve hangi hayatın normal kabul edeceğini belirleyen sistemlerin içinde yaşıyor. Kamerayı o masadaki insanlardan uzaklaştıralım şimdi. Bir okul sırasına geçelim. Ardından bir fabrika bandına, bir ofise, bir turnikeye ve son olarak telefon ekranında yükselip düşen o puanlara. Komplo teorileri hep masanın etrafındaki insanları arar. Belki de bizim asıl bakmamız gereken şey o masanın nasıl kurulduğudur. Çünkü gücün en kalıcı hali bize ne yapacağımızı söylemesi değil, hangi hayatı doğal bir tercih gibi yaşayacağımızı öğretmesidir.